Böreğin hamuru için 1 su bardağı su, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı instant maya. Mayayı çok fazla koymayalım arkadaşlar. 1 tane yumurta ilave ediyorum. Tekrar karıştırıyorum malzemeyi. Bunu ilave etmeye geçiyorum. 3 su bardağı un yeterli oldu. Tabii ki yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre kıvamı da değişkenlik gösterebilir. Gerekirse daha sonra un ilave edin arkadaşlar. Hamuru toparladıktan sonra hemen tezgaha alıyorum. Hamuru 2 eşit parçaya bölüyorum. Bezeleri toparladıktan sonra 5 dakika dinlenmeye bırakalım. Bezeler dinlendikten sonra açmaya başlayalım. Üzerine bir miktar un serpiyorum. Merdane ile açabildiğim kadar açacağım. Sadece bu işlemde merdane kullanıyorum. Oklava kullanmadan hazırlayacağım. Videomu buraya kadar izleyip bana destek olduğunuz için, sizlere teşekkür edebilmem için beni nereden izlediğinizi söylerseniz çok memnun olurum kıymetli takipçilerim. Un serperek açma işlemine devam edelim. İlk hamuru açtıktan sonra kenara alıyorum. İkinci hamuru da aynı şekilde açtıktan sonra üzerine eritmiş olduğum 50 gram tereyağından bir miktar sürüyorum. Yağın her tarafa gelmesine özen gösterelim. İlk katı yağladıktan sonra ikinci katı da üzerine kapatıyorum. Tekrar üzerini yağlıyorum. Daha sonra yarıya kadar kapatıyorum ve üzerini tekrar yağlıyorum. Diğer katını da üzerine kapatıyorum. Tekrar üzerini yağlayalım. Üzerine katladım. Yağlama işlemini bu şekilde sürekli devam ettirdim. Son katı da üzerini kapatıp yağlıyorum. Hamurun her tarafını yağladıktan sonra üzerini streçle kapatıyorum. Dolaba kaldırıp yarım saat dinlenmeye bırakalım. İç malzemeyi hazırlamak için 1 tane orta boy piyaz doğranmış soğan ve 200 gram kıyma ilave ediyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ettikten sonra ocağa geçip kavurmaya başlıyorum. Soğan ve kıyma iyice kavrulana kadar kızartalım. Son olarak içerisine 1 çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Kıyma kavrulduktan sonra ocağın altını kapatıp soğumaya bırakalım. Dinlenen hamuru dolaptan çıkarttıktan sonra açmaya başlayalım. İlk öncelikle tezgaha bir miktar un serpiyorum ve hamuru tezgaha alıyorum. Tekrar üzerine bir miktar un serperek merdaneni açmaya başlayacağım. Hamuru iyice büyüttükten sonra ikiye katlıyorum tekrar. Hamuru ikiye katladıktan sonra yarısına iç malzemeyi ilave edelim. Hamurun yarısını da üzerine kapatalım. Kenar kısımları iyice bükelim. İçerisindeki malzeme dışarıya taşmasın. Böreğimiz hazır. Yağlı kağıt koymuş olduğumuz tepsiye alalım. Böreği tepsiye aldıktan sonra bir yumurta sarısı ve 1 tatlı kaşığı süt ilave ettikten sonra karıştırıyorum. Böreğin üzerine sürelim. Üzerine çatalla şekil verelim. Böreği hazırladıktan sonra 180 derece fırında kızarana kadar pişirelim. Böreğimiz hazır. Servise hazırlayacağım. Gördüğünüz gibi böreğimiz çok güzel görünüyor. Şöyle sizlere yakında da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi kat kat nefis bir börek tarifi sizlere hazırladım. Sizler videonun son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.